Merhaba, benim adım Doçent Doktor Çiğdem Usul Afşar. İç hastalıkları ve onkoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle kolorektal kanserler, kolon ve rektum kanseri yani bağırsak kanserini konuşacağız. Öncelikle kimlerde sık görülür? Neler kolon kanserine, bağırsak kanserine sebep olur? Bulguları nelerdir? Daha sonra nasıl tanısı konulur ve tedavisi nasıldır? Bunları kısaca sizlere özetlemeye çalışacağım. Kolon kanseri en sık görülen kanserler arasında. Ülkemizde kadınlarda da erkeklerde de ikinci, üçüncü sıralarda yer alan kanserlerimizden bir tanesi. Ve kolon kanseri artık hastaları hemen öldüren bir kanser değil. Kolon kanserinde o kadar fazla değişik tedavi yöntemi çıktı ki artık hastalarımızı bir tansiyon, bir şeker hastalığı gibi uzun süre takip altında tutuyoruz ve gerçekten uzun yaşam ömürlerini görüyoruz. Kolon kanseri kimlerde görülür? Bir kere birinci derece akrabalarında, özellikle genç yaşta bağırsak kanseri vakası varsa, genç yaş derken 40 yaşın altını kastediyoruz. Biz biraz daha sık görebiliyoruz bu hastalığı. O yüzden 40 yaş altı aile bireylerinizde bağırsak kanseri geçirmiş bir kişi varsa mutlaka doktora erken yaşta gitmeniz gerekiyor. O tanı konulan vakanın 10 yaş öncesinde hastaneye kontrole gitmenizi öneriyoruz. Peki bulguları ne? Ne zaman kendinizde şüphe edeceksiniz? Bağırsak kanseri olabilirsiniz diye. Bir kere 50'li yaşlar hastalığı, 50'li yaşlardan sonra hastalarda çıkıyor. Eğer birinci derece bir akrabada yoksa. Kadın erkek hemen hemen eşit oranda görülmekte. Bulguları neler? Bakın farklı bulgular yapabilir. Bağırsak çok uzun bir organ, metrelerce olan bir organ. Eğer sol taraftan kaynaklanıyorsa, yani makata daha yakın bir tümörse genellikle kanamayla kendisini gösterir. Ama eğer sağ taraf kanseri ise mesela biraz daha hasta size yorgunluk, halsizlikle gelebilir, çarpıntıyla, nefes darlığıyla gelebilir, kansızlıkla gelebilir. Bu çok önemli. Bakın sağ taraf kanserleri kanama genellikle yapmaz ancak hastayı kansızlıkla size getirir. Özellikle 50 yaşından sonra bir kadın erkek hastada kansızlık varsa mutlaka mide ve bağırsakta bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Peki şüphelendiniz, doktora gittiniz. Kime gideceksiniz önce? Mutlaka bir iç hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı, gerekirse bir gastroenterolog sizi görmeli ve size tanıya yönelik testler için yönlendirme yapmalı. Kan tetkikleriyle başlanır. Mutlaka eğer kanamayla hasta geliyorsa makattan muayene yapılır hastaya. Ve bu muayenede ele gelen kitle direkt saptanabilir. Bunun dışında size hastalıkla ilgili bir takım bulgular verebilir. Ve doktor zaten kötü bir hastalık olup olmadığını anlar. Ama tabii ki kesin tanısı nedir? Kesin tanısı hastaya biyopsi yapılmasıdır ve patolojik tanıdır. Dolayısıyla bazen sadece makattan muayeneyle değil, kolonoskopiyle, endoskopiyle tanı konur. Kolonoskopi, kolon bağırsak demek, skopi bakmak demek. Kolona bakmak, kolonoskopiyle tanı konulur ve patolojik biyopsi alınarak tanı konulur hastaya. Nedir önemli olan? Hastalığın evresidir önemli olan. Hastalık eğer erken evrede saptanırsa, tomografilerde veya çekilen PET tomografisinde, evrelendirmede biz bu yöntemleri kullanıyoruz çünkü. Eğer ileri evre hastalık değilse hasta önce cerrahi ameliyata yönlendirilir. Cerrahi ameliyat dışında diğer tedavi seçeneklerimize bakacak olursak, radyoterapi yani ışın tedavisi, kemoterapi yani ilaçla tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Ameliyattan sonra her hastaya kemoterapi verilmez. Eğer hasta erken evrede ise sadece takip de edilebilir ama mutlaka ve mutlaka bir onkoloji uzmanının görmesi gerekir. Biraz tedaviyi derinleştirmek istiyorum. Ben bir medikal onkoloji uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı olduğum için bize genellikle hastalar bağırsak kanserinde ameliyat olup gönderilebiliyor. Kemoterapisi genellikle 3 ay veya 6 ay kadar evresine göre sürüyor. Bu hastalar daha şanslı hastalar aslında. Uzun süre ömür bekliyoruz bu hastalarda.
Bazen 3. ve 4. evrede hasta bize gelebiliyor. Ama 4. evrede bile hasta gelse tedavi şansımız gene var. Neden? Çünkü artık akıllı ilaçlar var bağırsak kanseri tedavisinde. Nedir bu akıllı ilaçlar? Neye göre? Her hastaya veriliyor mu? Kime veriliyor? Evet, bazı özel testler yapıyoruz. Hastanın ameliyat parçasından ya da biyopsi parçasından KRAS, NRAS, RAS dediğimiz kısaca bir test yapıyoruz. Bir de BRAF testi dediğimiz test yapıyoruz. Daha başka moleküler testlerimiz de var ama en önemli olanı bu 3 tanesi: KRAS, NRAS ve BRAF. Bu testlerin sonuçlarına göre hastaya farklı akıllı ilaçları kemoterapinin yanında ekliyoruz ileri evre hastalarda. Ve hastalıkta tedavi yanıtları özellikle bu ilaçlar çıktığından beri çok daha iyi. Hatta bir de kolon kanserinde, bağırsak kanserinde tedaviye yanıt alınmış hastalarda idame yani devam eden tedavilerimiz mevcut. Benim bayağı bir hastam mesela başta karaciğer metastazıyla gelip sınırlı metastazı olan hastalar kemoterapiyle hastalıklarını geriletip ameliyat ettirtip daha sonra da kemoterapilerini tamamlayıp idame tedaviyle 5. 6. yılında 7. yılında uzun süre yaşayan hastalar mevcut. O yüzden bağırsak kanseri artık günümüzde sık görülen, tedavisi olan bir kanser. Tabii ki var kötü prognostik faktörler, kötü özellikler ama bunları baştan öngörebiliyoruz biz ve hastayı buna göre yönlendirebiliyoruz. Tedavisini de buna göre planlayabiliyoruz. Bir de çok kısaca bir rektum kanserinden bahsetmek istiyorum. O da bağırsağın dış kısmı, bağırsağın uç kısmı daha doğrusu. Makata yakın olan kısmın kanseri. Rektum dış zarı olmayan bir organ olduğu için bağırsağa göre biraz daha çabuk ilerler. Çabucacık bağırsak duvarının dışına çıkar ve lenf nodlarını tutar. Dolayısıyla çoğunluğu lokal ileri dediğimiz biraz daha ileri evrede tanı konur ve burada işte radyoterapinin de rolü var. Bağırsak kanserinde radyoterapinin rolü çok kısıtlıdır. Eğer makata yakın rektum dediğimiz bölgenin kanseri ise özellikle de orta ve alt rektum kanseri ise ışın tedavisi radyoterapide kemoterapi ile beraber devreye girer. Metastaz yapar mı? En sık metastazlar karaciğere olur. Karaciğer dışında akciğer, kemiğe de metastaz görülebilir ama tedaviyle gene bu hastalarda da iyi yanıtlar almaktayız. İnşallah kimsede olmasın çünkü tarama testi olan bir kanser 50 yaşından sonra herkese mutlaka bir kolon kanseri, bağırsak kanseri içinde gittiği doktora uyarıda bulunmasını ve testlerini yaptırmasını öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.